Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün temel ışıklandırma üzerinden ilk çalışmamızı yapacağız. Bu videoya özel olaraktan Blender, akabinde de Unreal üzerinden temel ışıklandırmayı göstereceğim. Önceden de söylediğim gibi herhangi bir programı kullanabilirsiniz. Ama bizim eğitim serimiz Blender ve Unreal 5 üzerinden olacağı için ben iki programdan da temel aydınlatmayı gösterip bundan sonraki kısımlara Unreal üzerinden devam edeceğim. Tabii yine isterseniz ben Blender üzerinden de gösteririm. Dediğim gibi Unreal'ın aydınlatma sistemi çok daha iyi olduğu için Blender'a göre ben Unreal'ı tercih ediyorum. Yer yer Blender'la farklılıklarına veya benzerliklerine değinirim. Tekrar etmek açısından. Bu sebeple bu videoda Blender'da temel aydınlatmayı göreceğiz ilk olarak da. Diğer programları kullanan arkadaşlar için de bu temel aydınlatma prensibini aslında her yerde kullanabilirsiniz. Fotoğraf çekimi yaparken dışarıda portre veya telefonunuzla veya bir kamera kullanıyor olabilirsiniz. O yüzden hiç fark etmez. Bir ışık olduktan sonra bunu konfigüre edebilir veya ayarlayabilirsiniz. Bir ışık koyabilirsiniz veya objeye göre bir ışığı ayarlayabilirsiniz. Biz şimdi bu nasıl oluyor? Kaç tür ışık var? 3 noktalı aydınlatma nedir? Ne önemi vardır? Bunları göreceğiz. Şimdiden kolaylıklar diliyorum. İyi seyirler. İlk olaraktan 3 noktalı aydınlatma göstereceğim sizlere. Ancak oraya gelmeden önce Blender'dan aktif etmemiz gereken bir eklenti, add-on var. Blender'ı açtıktan sonra şu üst kısımda gördüğünüz add-on, yani Blender Kit diye geçiyor. Kendi sitesi üzerinden indirdikten sonra Blender'da Preferences kısmından add-on kısmına geldikten sonra sağ üst köşeden Install from Disk diyerekten nereye indirdiyseniz Blender Kit'i, inen zip dosyasını gösterdiğim işlemleri yaparaktan Blender'a ekleyebiliyorsunuz. İndirdikten sonra buraya Blender Kit yazaraktan bu tiksiz şekilde olur muhtemelen sizde. Tiki aktif ettikten sonra Save Preferences deyip burayı kapatabilirsiniz. Bu add-on'un ne gibi özellikleri var? 3D objeler, tekstürler, bazı çevre dizaynları gibi hazır asetleri sizlere kaliteli bir şekilde veriyor. Bilgisayarınıza indiriyor. Siz de projenize direkt olaraktan ekleyebiliyorsunuz ama ücretli olanları da var. Bunun da filtrelemeleri var. Birçok proje için kullanabilirsiniz bunu. Biz şimdi buradan aydınlatmamız örnek olması için bir karakter alacağız. Bunun için de ben buraya bir Human yazıyorum ama gördüğünüz gibi şu kilitli olanları ücretli şekilde veriyor. Ona da şöyle bir ayar filtreleme yapabilirsiniz. Prefirst dedikten sonra bu kısımdan da karakter derseniz eğer sizlere buraya çeşitli olaraktan yine bazı karakterler veriyor. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Ben şu karakteri kullanacağım. İstediğiniz mesh'i tutup sahneyi bıraktıktan sonra bir yükleme süresi oluyor. Akabinde gördüğünüz gibi sahnede direkt olaraktan obje beliriyor. Bu tekstürlü bir şekilde geliyor sahnenize. Bu arada sahne içerisindeyken Unreal'da gösterdiğim gibi bazı görüntüleme modlarımız var. Sağ üstte gördüğümüz şu 4 sekme. İlki wireframe mod, yani transparan bir şekilde objeyi görebiliyorsunuz. Arka tarafından öbür tarafını vesaire görebiliyorsunuz. İkincisi solid mod. Solid modda da tekstürsüz bir şekilde objenin ham halini görüyorsunuz. Üçüncüsü texture mod. Yaptığınız tekstürlü şekillerde görüyorsunuz. Dördüncüsü de render modu. Bunu birazdan kullanacağız. Önden size birkaç ayar göstermek istiyorum çünkü. Render modunda da final halini görebiliyorsunuz. Bazı ayarlamalar yapmanız gerekiyor. Şimdi karakter eklemeyi gösterdim. Sahnemiz şu anda biraz dağınık duruyor. O yüzden öncelikle sahnemizde default olaraktan gelen ışık, küp ve kamerayı X'e basaraktan siliyorum. Objemi de sahnemin G'ye basaraktan Y düzleminde ortasına aktarıyorum. Aynı şekilde Numpad tarafında, Numpad tuşlarından 3'e basaraktan objemi sağdan görüp rotasyon vermek için de R tuşuna, akabinde de Z düzleminde rotasyon vermek için 90 derece döndürüyorum. Ve yine G tuşuna basaraktan objemi sahnede merkeze yerleştiriyorum. Bunu kısa yolları göstermek için yaptım. Normalde koyduğum lokasyona göre yine bazı kısa yollarla bunu direkt sahnenin ortasına alabilirim. Karakterin üzerinde gördüğünüz bu işaretler bu karakterin şu anda rigli olduğunu, yani animasyona uygun şekilde olduğunu söylüyor bizlere. Buna ihtiyacımız yok bizim. O yüzden buna tıkladıktan sonra H'ye basarsanız rig controller'larını üzerinden alır karakteriniz. Karakterin ham hali sadece kalmış olur. Tabi bunda şöyle bir şey oluyor. Rig controller'lara bağlı olduğu için bu karakter, ben şu anda bu karakteri parçalamış gibi oldum. Çünkü rig kontrolünü kullanamıyorum. Karakteri büyütmek isterseniz tıkladığınızda dikkat ederseniz sadece bir kısmı geliyor. O yüzden rig controller'ı Alt-H yaparak yine açıyorum, görünür kılıyorum yani. Controller'ı tutup karakterimi biraz daha büyütüyorum. Sonra tekrardan rig controller'ı kapayabiliyorum. Bize ham olaraktan karakter lazım. Blender'da 2 tane render motoru var. Bunlardan ilki Cyclus, ikincisi Eevee. Farklarını şu anda ekranda görüyorsunuz. Cyclus aydınlatmayı çok daha iyi, çok daha konfigüre edilebilir ve ayarlanabilir kılıyor. Aynı zamanda daha realistik. Işıklandırmayı daha net görüyorsunuz. Eevee motoru ise aynı sistem, aynı matematikte çalışmıyor. Hesaplamaları aynı yapmıyor. Bu yüzden daha basit, daha hızlı işlerde
Eevee kullanılıyor. Biz dramatik aydınlatma gibi işlemler yapacağımız için ilerleyen serilerde Blender için Cycles, Unreal içinse orada da bahsedeceğim. Path Tracing kullanacağız. Yine bazı farklılıklar var, ona girmeyeceğim şu anda ama Cycles'a aldıktan sonra ayarınızı çalışmalarınızı öyle sürdürebilirsiniz. Şu anda ilk aşamaya kadar aslında basit bir şekilde sahnemize bir karakter ekledik ve karaktere şimdi aydınlatmaları eklemeye başlayacağız. Şimdi bunun için öncelikle bizim render kısmını aktif hale getirmemiz gerekiyor. Sahnemizde şu anda aktif bir ışık olmadığı için biz bunu göremeyeceğiz. O yüzden öncelikle render kısmını aktif hale getirmemiz gerekiyor. Blender'ın son güncellemelerinde şöyle bir problem oluyor. Normalde render moduna tıkladığınızda buraya sahnenin karanlık olup, ışık olmadığı için karanlık olup render'ı göstermesi gerekiyordu. Ancak sanırsam son güncellemeden sonra dikkat ederseniz sahnemde hareket edebiliyorum. Lakin geri solid moda veya farklı bir işleme getiremeden Blender bir crash ile karşılıyor beni. Bunun şöyle bir çözümü var. Crash'i de verdi zaten şu anda. Motoru önceden bir ısıtmak gerekiyor. Bu warm-up frame'lerle yapılıyor. Unreal'la geçtiğimizde bunu göstereceğim. O yüzden önden bir tane bir render alıp render motorunu ısıtmamız gerekiyor baştan bir. Hazır etmemiz gerekiyor. Crash'ten sonra tekrar programı açtık. O yüzden bizim normal bir render almamız gerekiyor. Ne olduğu önemli değil. Maksat dediğim gibi motora bir render aldırmak. Şimdi sağ tarafta gördüğünüz yine render ayarlarından şuradaki küçük kamera ikonuna yani render sekmesine geldiğinizde render kısmındaki sample sayısını düşürebilirsiniz. Çünkü bu sayı ne kadar fazla olursa renderınız hem o kadar kaliteli lakin render süreniz de o kadar uzun olur. Bir optimizasyona ihtiyaç duyar bu sebeple. Biz bir demo yaptığımız için bir çıktı kullanmayacağız. O yüzden buradaki sayıyı ben 100'e indiriyorum. Zaten şu detayı da vereyim. Buradaki sample sayısı sizlerin kullandığınız ışık türüne, volümetrik adı verilen farklı ışık türlerine, sahne içi sis gibi elementler kullandığınızda veya materyallerde bazı yansımalar, parlamalar kullandığınızda artması gereken bir unsur. Özellikle karanlık sahnelerde bu değer ne kadar düşük olursa sahnelerinizdeki kalite o kadar düşer. Aynı şekilde bazı hareketli sahnelerde bu değer ne kadar düşük olursa tozlanmalar, kirlenmeler, render kaliteniz düşer. Bu da aklınızda olsun. Dediğim gibi şu anda bir demo yapacağımız için buradaki sample'ı ben en düşükte tutuyorum. Zaten bunun 50 de olması, 100 de olması ve 200 gibi gözün çok fazla ayırt edemeyeceği unsurlar oluyor yeterli aydınlatma olduktan sonra. 50 yapalım. 50 yaptıktan sonra da sahnemize bir kamera eklememiz gerekiyor. Şu anda render almak için F12'dir kısa tuşu. F12'ye basarsam dikkat ederseniz beni bir uyarı karşılıyor. Bir kamera olmadığı için render alamıyor. Hemen Shift A'ya basıp kameraya tıklıyorum ve bir kamera ekliyor sahneme. F12'ye basıyorum. F12'ye bastıktan sonra gördüğünüz gibi burada bir render ayarlama süresi var ve bu biraz vakit alabiliyor. Bu dolduktan sonra sizlere ayarladığımız sample değerini ki onu da burası dolduktan sonra şuradaki loading kısmında bir sampling sayacı görüyorsunuz. 50'ye kadar aldıktan sonra sahnemizi renderlamış oluyor. Burayı bekledikten sonra normal render sekmemizden artık real time olaraktan görüntümüzü görebileceğiz. Bu ilk render benim aldığım error'ü çözümlememe yardımcı oldu. Bir warm-up render alıyoruz aslında şu anda. Bittikten sonra yine devam edeceğiz. Evet, ilk warm-up render bittikten sonra artık render sekmesinden şu anda görebiliyoruz. Tabi bunun karanlık gözükmesinin nedeni bizim sahnemizde şu an ışığımız yok. Shift A yaptıktan sonra light kısmından ışık eklediğinizde gördüğünüz gibi karaktere aydınlık veriyor ve render kısmından da bunu görebiliyoruz. Hareket ettirirken dikkat ederseniz bir karıncalanma oluyor. Bunun nedeni Blender'ın aslında real time bir render motorunun olmaması. Unreal'ın aksine. Real time render ne oluyor? Biz düzenlemeleri yaparken real time'da biz viewportlarını gördüysek, oradakini ayarlama yaptıysak bazı ufak ayarlar hariç %80-85 aynısını görüyoruz. Ama Blender'da öyle olmuyor. Şimdi bu ışığı siliyorum. Şunu da normal modumuza alalım. Bir kamera kadrajı ayarlayacağız. G tuşu objemizi 3D viewport içerisinde hareket ettirmemize yardımcı oluyor. G, X düzleminde hareket ettirmemize, G, Y düzleminde ve G, Z'de Z düzleminde hareket ettirmemize yarıyor. Aynı şekilde G'ye basıp Shift X yaparsak geri kalan iki düzlem üzerinde hareket ediyor. Yine aynı şekilde G'ye basıp obje tıkladıktan sonra G'ye basıp Shift Y yaparsak ve Z için de aynısı geçerli yaparsak geri kalan düzlemlerde hareket etmiş oluyor bizim objemiz. G lokasyonu değiştiriyor 3D viewport içerisinde. R rotasyonu değiştiriyor. Yine bunu aynısını düzlemi de tıklayaraktan yani R, Y düzlemi, R, X düzlemi, R, Z düzleminden
bu kısa yolları kullanıyoruz. Zamanla eliniz alışır. Son olaraktan da S yani scale kısa yolu var. Aynı şekilde S X yaparsam ben X düzleminde objem genişler. Ebatını değiştiriyorum yani büyütüp küçültüyorum. Y'ye basarsam Y düzleminde, Z'ye basarsam Z düzleminde objem büyüyüp küçülebilir. Bunlar kısa yollar. Bunları zaten çokça kullanacaksınız. Zamanla da eliniz hızlanır. Son olaraktan bir de biz bu kısa yolları yani G, S ve R kısa yollarını kullanırken size X düzlemindeki şu hareket hızlı geliyor olarak mouse'la da ayarlamanız zorsa Shift'e basaraktan yaparsanız, basılı tutaraktan yaparsanız bu işlemleri daha yavaş bir şekilde yapabilirsiniz. İnce ayarlamalarda bu lazım oluyor. Kısa yolları öğrendikten sonra hızlıca bir kadraj oluşturmak istiyorum. Numpad'den 0'a bastığınızda kameranın görüşüne geçersiniz. Kamera görüşüne geçtikten sonra da N tuşuna basıp View kısmından Camera to View derseniz eğer artık kamerayı mouse'un orta kısmıyla ya da deminki söylediğim kısa yollarla istediğiniz düzlemlerde hareket ettirebilirsiniz. Ancak bu ayar açık olmazsa kameramı ben lokasyonlarını yani G, R tuşlarıyla hareket ettirebilirim. Ancak mouse'un orta tuşuna bastığımda dikkat ederseniz bir bozukluk meydana geliyor. Bunun ne gibi bir avantajı var? Kameranın içerisindeyken ben direkt kamerayı lokasyonunu kamera tıklı olmalı. Lokasyonunu ayarladıktan sonra kameranın mouse'un orta tuşuyla dikkat ederseniz istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Kameranın ayarlarını yine detaylandırmak istemiyorum. Başka bir videoda yapacağım onu. Sağ taraftaki tools'lardan kamera ayarına geliyoruz. Buradan kameramızın milimetresini 85 yapıp depth of field'ı da açtıktan sonra objemizi seçip f-stop değerini de 1.4 yapıyoruz. Bu sayede biz alan derinliği kazanıp objemize odaklanmış oluyoruz. Kadrajlamanızı istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şu şekilde kameramız sabit kalabilir. Sıfıra basaraktan da kameradan ayrılıyor. Eğer kameranın görüntüsü size çok büyük geliyorsa viewport'ta kamera ayarlarından viewport display kısmından size'ı İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde. Bu kameranızın görüntüsünü etki etmez. Yani kadrajınıza etki eden bir durum olmaz. Kadraj yine aynı. Sadece viewport'taki kapladığı alanı çalışmanızı kolaylaştırabilir. Örnek veriyorum. Kamera böyle çok büyük oldu diyelim. Siz bunu böyle küçülterekten daha rahat çalışabilirsiniz. Kameramızı ekledikten sonra bize bir arka plan gerekiyor. Bunun için de Shift A'ya basıyorum. Mesh kısmına gelip bir plane ekliyorum. Plane'i S'ye basaraktan genişletiyorum. Sonrasında X düzleminde geriye doğru alıyorum. Plane'e bastıktan sonra benim şu kısmını bu karenin yükseltmek gibi bir niyetim var. Modellemeyle bunu yapacağız. Plane seçiliyken tab'a basıyorsunuz ve edit moda geçiyorsunuz. Artık ben bu objeyi istediğim gibi modelleyebilirim. Akabinde 2'ye basaraktan Edge Select modu yani sadece kenarlarını seçebileceğim moda geçiyorum. Bu 3 çeşittir. Vertex modu vardır yani noktalar. Edge modu vardır. Yan tarafları ve face mode yani yüzeyler vardır. Seçim aracı vardır. Biz şu anda Edge'i seçip sonrasında E'ye basıyorum. Z'ye basıyorum. Bu yüzeyi yükseltiyorum. Tab'a basıp geri çıkıyorum. Bunu biraz daha genişletebiliriz. S, Y yaptım. Ve gördüğünüz gibi biz bir arka plan eklemiş olduk. Bunu biraz daha şu kısmı için de aynısını yapabiliriz. Işıklandırmamızı net görmemiz için. Alt tarafına da uzattık. Şu anda çok basit bir sahne oluşturmuş olduk. Render moda geçecek olursak tekrardan ışık olmadığı için sahnede hiçbir şey göremiyoruz. Şu haliyle bir render alacağım. F12'ye bastım. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok çünkü bir aydınlatma yok. Sahnemde detaylandırma yok. Sahneme şimdi ışıkları ekleyeceğim. Sahnede Shift A'ya bastıktan sonra Light kısmından bir tane spot ışığı ekliyorum. Render moda geçelim. Dikkat ederseniz artık bir ışığım var sahnemde. Bu ışığın ayarlarını sağ taraftaki ışık sekmesinden yapabilirsiniz. Aynı zamanda farklı ışık çeşitleri var. Bu bir spot ışığıydı. Bunu siliyorum. Area Light ekleyebiliriz. Yine aynı şekilde gücünü, rengini ayarlayabilirsiniz. Ebatını değiştirebilirsiniz gördüğünüz gibi. Bunu aynı şekilde kısa yollardan da yapabilirsiniz. Yani scale yaptıktan sonra Z'de veya Y'de değiştirebilirsiniz. Şimdi şu detayı vermek istiyorum. 3D bir ortamda kullandığımız ışıklar gerçek hayattaki gibi olmuyor. Yani biz buraya bir güneş eklediğimiz zaman şu şekilde bu ışık aslında bizim karakterimizi istediğimiz gibi aydınlatmıyor. Dikkat ederseniz güneş tek bir yerden vurmaz real dünyada. Yani bu karakterin sağ tarafı aydınlanırken sol tarafının aydınlanmaması gibi, yeterince aydınlanmaması gibi durum normal dünyada yok. Ancak 3D alanda bazı eklemeler yapmamız gerekiyor. Ne gibi? Yani tek ışık kullanmıyoruz.
Normalde güneş evet burası için yeterli olabilirken bizim bu karakteri desteklememiz gerekiyor başka ışık kaynaklarıyla. Bu yüzden de kullandığımız çeşitli ışık sistemleri var. Bunlardan bir tanesi point light. Tek yerden vuran bir aydınlatma oluyor. Spotlight var. Konik bir şekilde gelen ışık kaynağı oluyor. Her zaman yeterli olmayabilir. Bir de bununla beraber area light var. Daha geniş kapsamda bir ışık. Daha yaygın bir ışık kaynağı. Konik bir projeksiyon şeklinde gelmiyor. Genellikle area light kullanılıyor. Tabii ki bu sizin projenize göre değişir. Ne yapmak istediğinize göre değişir. Bizim temelde 3 tane ışık kaynağımız var. Ana olaraktan bu ışık kaynaklarını kullanıyoruz. Akabinde de yetersiz kaldığı yerlerde ekstra ışık kaynakları ekleyip sahnemizi görselleştiriyoruz. Bu 3 ana kaynaktan bir tanesi key light. Yani bir objenin ana ışık kaynağı. Bunu güneş gibi düşünmeyin. Dramatik aydınlatmalarda, izlediğiniz filmlerde veya animasyonlarda da bu özellikle yapılır. Bir sistem içerisinde aydınlatma yapılır. Sadece karakteri görmek üzerine değil, karakterin duygu durumunu, verdiği mesajı ışık çok büyük düzeyde hizmet eder. Ayarlarıyla ufak oynadıktan sonra gücünü de biraz yükseltelim. Şimdi bu bizim ana ışığımız oldu. Bu karakterin de bir asker olduğunu bildiğimiz için bunu da şöyle sarı tonlarda bir ışık yapabiliriz. Şimdi Keylight'ın şöyle bir olayı var. Dediğim gibi ana ışık kaynağımız. Karakteri belirgin hale getirmesi için kullandığımız bir ışık kaynağı. Bununla beraber bir ışık kaynağı daha gerekiyor. O da backlight. Backlight'ın da olayı şu. Bizim ışığımız tek başına yeterli olmadığı için ve objeyi de bulunduğu arka plandan ayırmak, ortaya çıkarmak için de bir ışık kullanıyoruz. Bu ışık genellikle ana ışığın alt tarafında oluyor. Çünkü üst tarafta bulunduğunda aynı açıdan vurduklarında bir işe yaramıyor. Sadece ne işe yaradığını bilirsiniz, konumlandırmanızı ona göre yaparsınız. Ben şu anda bu sistemi düz teori üzerinden kuruyorum ama dediğim gibi kullanacağınız sahnede burada bir farklılık olacak. Şimdi yeri gelmişken şu arka planımızın da materyalini değiştirelim. Materyal sekmesinden new dedikten sonra dümdüz bir renk veriyorum. Hatta şöyle siyah yaparsak ışıklandırmalarımızı daha iyi görürüz. Backlight'ın etkisini şöyle göstermek istiyorum sizlere. Şimdi şu anda bu ışığın gücü çok zayıf. Yani backlight'ın bize bir etkisi yok sahnemizde. Backlight'ın olmasının nedeni bizim dediğim gibi karakterimizi arka plandan ayırmamız. Yani bu karakteri daha öne çıkarıp kamerada daha görünür kılmaya çalışıyoruz. Hatlarını belli ediyoruz aslında 3D Space'te. Fotoğraf için de bu geçerlidir. Yani arka plana çok yapışık, çok böyle onunla birebir bir görüntü biz istediğimiz bir değer değil. Şimdi ben bunun gücünü arttıracağım ve siz de karakter üzerindeki etkisini göreceksiniz. Dikkat ederseniz karakterin sol tarafından ve vücudunun şu alt tarafından bir sınır belirmeye başladı. Yani biz aslında arka plandan bu karakterimizi ayırmış olduk. Bu ışığı biraz daha yukarıya doğru genişleterekten buradaki hattı keskinleştirmiş oldum. Bu ışık olmazsa biz bu keskinliği kaybediyoruz. Bu bizim istediğimiz bir şey değil, özellikle dramatik aydınlatma için. Şimdi burada bulunan ışık kaynağımızın etkisini tekrar sizlere göstereceğim. Keylight'ı da kapatıyorum. Dikkat ederseniz şu haliyle bile bu karakterin şu anda bir mesajı var. Üçüncü aydınlatmamız, ki bunun sayısı çok da önemli değil, dolgu ışığı. Arkasından bir dolgu ışığı eklememiz gerekiyor. Bu arada şu kamera kadrajı içerisinde görüyoruz. Render'ı bu kadraj içerisinden oluyor. Yani sahnenin öbür taraflarını görmüyoruz. Eğer bu alanı görmek istemiyorsanız çıktı ayarları kısmından Render Region ayarını açarsanız şu anda sadece kadrajınızı görürsünüz. Ama biz tabii genel olaraktan görürsek daha iyi olur. Ayarlamalarımızı öyle daha iyi yapabiliriz. Bir dolgu aydınlatmasına ihtiyacımız var. Çünkü şu anda sahnemizde karakterimiz belli değil. Yani şuralarda kayıplarımız var karakter için. Sağ tarafında karakterin. Backlight alabiliriz. Ve bu backlight'ı bu sefer sadece karakterimizin detaylarını yakalamak için de gücünü biraz daha arttırabiliriz. Daha aşağıdan vererekten. Buradaki esas yakalamak istediğimiz unsur şu. Biz bu karakterlerin detaylarını görmek istiyoruz. Gördüğünüz gibi ufak da olsa detaylara katkıda bulundu. Olmadığı halini bu şekilde görebilirsiniz. Yine buradaki ışığımızın da rengini değiştirebiliriz. Şu anda aslında dolgu ışığı mahiyetinde biz bunu da kullanmış olduk. Biz sahnemizde 3 ışık kullanmış olduk. Keylight yani ana ışığımız, backlight detay veren, arka plandan objeyi ayıran ışığımız ve bir dolgu ışığı. Bu dolgu ışığı her zaman olmak durumunda değil, dediğim gibi. Bizim karakterimize, mesajımıza, sahnemize hizmet edecek olan ışıklandırma için önemlidir bu 3 ışıkta. Bunlardan bir tanesi olursa ne olur, olmazsa ne olur, bu çok önemli değil.
dediğim gibi teknik olaraktan kullanılıyor şu anda bu yaptığımız aydınlatma. Keylight'ı kapattığımda da aslında şu haliyle bile bu karakterin kimliğine yönelik bir bilgi veriyor aslında aydınlatma bize. Keylight'ı geri açıyorum. Ana aydınlatmamız oluyor dediğim gibi. Evet, şu anda Blender üzerinden 3 noktalı aydınlatmanın karaktere etkisini görmüş olduk. Bu ayarları ben Unreal'dan da göstereceğim. Şu anda bu sistemi, buradaki ışıkların amacını anlayaraktan kullandığınız 3D programlar üzerinden, çektiğiniz fotoğraflardan veya videolarda da bunları kullanabilirsiniz. Burada bizim için en önemli olan aydınlatma kaynaklarından bir tanesi backlight oluyor. Eğer backlight olmazsa karakterin detayları kaybolur ve suni bir şekilde kalır. Ben o yüzden şu şekilde yaparaktan backlight'ın etkisini size tekrar göstermek istiyorum. Bu iki ışık benim backlight'ımdı. Bu şekilde karakterimi aydınlatmış oluyorum. Buradaki ayarları değiştirebilirsiniz dediğim gibi. Bittikten sonra sahneniz ekstra bazı ışıklar da gerekebilir ama şu haliyle yeterlidir. Sonrasında F12'ye basaraktan render'ımı almaya başlıyorum. Modelin kalitesi, tekstürlerin kalitesi ve detayları bizim için önemli oluyor. Daha fazla detay için çok daha kaliteli modeller, ki Blender Kit'te bunlar mevcut. Işıklandırmaya gelecek olursak da şu sınırlar bizim backlight'ımızı ifade ediyor. Dikkat ederseniz bizi arka plandan tamamıyla ayırmış. Yine aynı şekilde kırmızıyla gösterdiğim, kırmızı yaptığımız ışıklarda bizim dolgu ve ikinci backlight'ımız bir yandan. Ana ışığımız da karakterimizin tümünü aydınlatıyor. Şuradaki gördüğünüz kumlanmalar sample sayımızın düşüklüğünden. Dikkat ederseniz düzeliyor ama bozulmalar sample sayısını arttırırsanız gidecektir. Yüzeyin materyalini daha çok gösterecektir. Final çıktığımız bu şekilde olmuş oluyor. Dediğim gibi konfigüre edilebilir. Sadece düz bir aydınlatmayla şu aydınlatma arasındaki farkı da ben videonun sonuna koyacağım. Şu anda 3 noktalı sinematik aydınlatmanın temelini görmüş oldunuz. Dediğim gibi bunu kullandığınız 3D programların hepsinde uygulayabilirsiniz. Ben Unreal'da da gösterdikten sonra bu işlemlere Unreal'dan devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşürüz.